Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımda çift taraflı çok amaçlı örgü modelinin anlatımını yapacağım. İsterseniz bebek battaniyelerinde, isterseniz kırlentlerde, isterseniz uygun ip kullanarak kendinize yelek, şal, isterseniz ise başka bir yerde kullanabilirsiniz. Nerede isterseniz orada kullanabileceğiniz harika bir örgü modelinin anlatımını yapacağım. Dilerseniz tek renk yapabilir, dilerseniz iki renk yapabilirsiniz. İki renk yapıldığında model çok daha kendini güzel gösteriyor arkadaşlar. Bunun için iki tane bebe ipi kullanıyorum. Tığ numaram ise 2.75 milimlik bir tığ kullanıyorum. Eliniz sıkıysa tığ numaranızı büyütebilirsiniz. Çünkü modelimiz iki katlı olduğu için çok sert olabilir. Büyük tığ kullanırsanız, elinizi de bol tutarsanız modeliniz yumuş yumuş çok güzel olur arkadaşlar. Modelime ben beyaz ipimle başlıyorum. Dilerseniz öbür renkte de başlayabilirsiniz. Hiç fark etmiyor ve modeli 7'nin katlarından oluşturuyorum. Modelimiz ilk sıradan itibaren kuruluyor. Öncelikle 7 tane zincir çekiyorum. 7 tane zincirlerimi çektim. Elimi bol tutuyorum arkadaşlar. Zincirleriniz çok sıkı olmasın. Hem örmesi kolay olsun hem de modeliniz yumuşacık olsun. 2 defa doladım. İlk yaptığım zincirin içine batıyorum. Burada dörtlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7. 2 defa doladım başına. 7. zincirim, 7 tane zincirim var. İlk yaptığım zincirimin içine batıyorum, yani birinci zincirim. Tekrar 4 defa da çektim. Bir trabzan yapıyorum. Zincirlerimizde birazcık bolluk kalıyor, sizin de gördüğünüz üzere. 7 tane zincir, 2 defa doladım. Birinci zincirimin içine batıyorum. Dörtlü trabzan yapıyorum. Model anlatımı yapacağım için 5 veya 6 model üzeri kurmam yeterli gelecektir. Siz her ne yapacaksanız ona göre zincirlerinizi yapabilirsiniz. Mesela bebek battaniyesini yapıyorsanız istediğiniz ölçüde bu şekilde uzatmaya devam edebilirsiniz. Ben bir tane daha ekliyorum ki model daha net belli olsun. Şimdi ben burada ipimi koparıyorum ama bundan sonra koparmıyorum. Sadece ilk sırada koparıyorum. Sonrası koparılmadan devam edeceğiz. 3 tane zincir yaptım ki sıkı olsun ve burada ipimi kestim. Mavi ipimi bağlıyorum. Mavi ipimi bu şekilde sabitledim. Bakın arkadaşlar, zincirler alta kalıyor. Dörtlü trabzanımız üstte kalıyor. Bu ipi de içine alıyorum. Hemen şurada ipimi sabitliyorum. Bir tane üçlü, yani pardon 3 tane zincir yapıyorum. Çok özür dilerim, üçlü dedim. 3 tane zincirimi yaptım. Başına sardım. Aynı yuvaya batıyorum. Elimi de bol tutuyorum. 1 2 3 defa da çektim. Arasına 1 2 3 zincir yaptım. Başına sardım. Aynı yuvaya batıyorum. Tekrar üçlü trabzan yapıyorum. Fazla gelen ipinizi buradan
kesebilirsiniz. Aradan gizleniyor. Başına sardım. Aynı yuvaya batıyorum. Üçlü trabzan yaptım. Diğer ipimi de aradan yürüttükten sonra kestim. Arada bir zincir yaptım. Başına sardım. Hemen sıradaki yuvaya geldim. Üçlü trabzan yaptım. Başına sardım bir defa. Elimi bol tutarak üçlü trabzan yaptım. Arasına 3 zincir. Başına sardım aynı yuvaya. 2 tane trabzan. Trabzanlarımı üçlü ve oldukça bol tutuyorum. Bir zincir, başına sardım sıradaki yuvaya. 2 tane trabzan. Arasına 3 zincir. Aynı yuvaya 2 tane trabzan yaptım. Sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıramın sonuna kadar bu şekilde geldim arkadaşlar. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum tekrar. Örgümü çevirdim. Hemen şu iki modelin ara boşluğuna batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 7 zincir. Modelin ara boşluğuna batıyorum. Sık iğne. 7 zincir. Modelin ara boşluğuna batıyorum. Sık iğne. 7 zincir. Modelin ara boşluğuna batıyorum. Sık iğne. 7 zincir. İlk yaptığım zincirimin tepesine batıyorum. Sık iğne. Şimdi burada beyaz ipimi bağlıyorum. Beyaz ipimi bağlarken hemen şu noktaya sabitliyorum arkadaşlar. Göstermek istiyorum. Bakın şuradaki yuvaya sabitledim. Hemen şuradaki yuvaya sabitledim. Az önce yanlış yere sabitlediğim için gizlemiş olduğum ipim de aradan çıktı. 4 tane zincirimi çektim. İçinden yukarıya çektim. Bu şekilde arkadaşlar. 4 tane zincir çektim. Örgümü çevirdim. Mavi olan ipim burada. Bu ipleri de isterseniz koparabilir, isterseniz aradan yürütebilirsiniz hanımlar. Şimdi burada 7 tane zincirim vardı. Zinciri kendime taraf getiriyorum. 3 tane zincirimiz vardı. Başına doladım. 3 tane olan zincirden ve ilk 7 olan zincirden birleştiriyorum. 7 tane olan zincirim benim tarafımda kalıyor. 3 tane ve bir önceki sırada 7 tane olan zincirimi birleştirerek bir trabzan yaptım. Aynı yuvaya tekrar bir tane trabzan yaptım. 3 tane zincir başına doladım. Aynı şekilde aynı yuvaya 2 tane üçlü trabzanımı yaptım. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Bir zincirimi yaptım. Başına doladım. Tekrar 7 tane olan zincirim benim tarafımda kalıyor. 3 tane olan zincirim ve bir sırada yani birinci sıradaki zincirimi birleştirerek üçlü trabzanımı yaptım. Model o kadar kolay ve ilerlemesi o kadar hızlı ki arkadaşlar. Bir anda böyle bir günde rahatlıkla bir tane
bebek battaniyesini bitirebileceksiniz. Bir zincir, tekrar 3 tane olan zincirden 7 olan zincirden aldım. İkisini birleştirerek üçlü trabzan yaptım. Arasına 3 zincir, aynı yuvaya tekrar 2 tane üçlü trabzan. Bir zincir, hemen aynı işlemi yapıyoruz. Arasına 3 zincir, aynı yuvaya tekrardan trabzan. Elimi ne kadar bol tuttuğumu görüyorsunuz arkadaşlar. Eğer elinizi bol tutmazsanız modeliniz çok sert olabilir. Yumuşacık olmasını istiyorsunuz. Ya elinizi bol tutun ya da tığ numaranızı büyütün. 3 zincir yaptım ve son yuvaya geldim. Modelimiz sürekli tekrarlardan oluşuyor arkadaşlar. 7 tane zincir yapıyorum. Örgümü çevirdim. 2 model ara boşluğuna sık iğne. 7 zincir, 2 modelin ara boşluğuna sık iğne. 7 zincir, 2 modelin ara boşluğuna sık iğne. 7 zincir, 2 modelin ara boşluğuna sık iğne. 7 zincir. Son, bakın arkadaşlar, trabzan ve zincirimin ara boşluğuna değil de zincirimin içine batıyorum. Kenarları kaymasın diye sık iğne yaptım. Beyaz ipimi bıraktım. 2 sırada bir ip değiştiriyoruz. Sıkılaştırdım. Girişte 4 tane zincirimi yaptım. Örgümü çevirdim. Bakın arkadaşlar, model ortaya çıkmaya başladı. Şimdi ise başına doladım. Mavide 7 zincirim vardı ve üstteki beyazdan 3 zincirim vardı. Bu ikisini birleştiriyorum. Arkadakine dokunmuyorum. Sadece bu ikisini birleştirdim. Trabzan yaptım. 2 trabzan, 3 zincir, aynı yuvada 2 tane trabzan daha. Araya bir zincir, tekrar 7'li ve üçlüyü birleştirdim. 2 tane trabzan yapıyorum. 3 zincir, aynı yuvada 2 tane trabzan. Bir zincir, sonraki yuvaya geliyorum. Tekrar aynı. Mavideki 7'liyi, beyazdaki üçlüyü birleştiriyoruz. 2 trabzan yapıyorum. Ardında 3 tane zincir, aynı yuvaya tekrardan 2 tane trabzan yaptım. Bir zincir, aynı şekilde diğerine geldim. Hangi tarafı isterseniz o tarafı kullanabilirsiniz. Ben mavi beyaz tercih ettim. Sarı beyaz, kırmızı beyaz, gri sarı. Yani hangi rengi isterseniz kendi istediğiniz gibi ip seçeneği yapabilirsiniz. 3 tane zincir, sıramın sonuna geldim. Bu şekilde yaptım. Şimdi tekrar 7 tane zincir, örgümü çevirdim. Aynı şekilde bakın arkadaşlar, ara boşluğa sık iğne. 7 zincir, ara boşluğa sık iğne. 7 zincir, ara boşluğa sık iğne. 7 zincir,
ara boşluğa sık iğne, 7 zincir. Burada zincirimiz var. Zincirin içine batıyorum. Sık iğne. Tekrar beyaz ipimi aldım. Mavi ipimi bıraktım. 4 tane zincirimi yaptım. Örgümü çevirdim. Bu sefer beyazı yapıyoruz. Beyazı yaparken tekrar bu yediliğe dokunmuyorum. Benim tarafımda kalıyor. Öncelikle üçlü, daha sonra önceki sıranın yedilisini aldım. 2 tane trabzan yaptım. 3 zincir aynı yuvaya 2 tane üçlü trabzan. 1 zincir tekrar aynı şekilde. Sıra sonuna kadar hızlı bir şekilde akıyorum arkadaşlar. Model hep aynı sıranın tekrarı, kafanız karışmasın. Kenarları çok düzgün duruyor. Özellikle ip koparmadığımız için kenarlar harika duruyor. Şimdi sizlere de göstereceğim. Bakın arkadaşlar, kenarlarımız bu şekilde 2 katlı duruyor. Sıra sonuna geldim. 7 zincirimi çektim. Örgümü çevirdim. İlk gelen boşluğa sık iğne. İlk gelen boşluğa sık iğne. 7 zincir. İlk gelen boşluğa sık iğne, 7 zincir. İlk gelen yuvaya sık iğne, 7 zincir. Zincirimin içine batıyorum. Sık iğne. Böylece tekrar renk değişimini yapacağız. Her 2 sırada bir renk değişimi oluyor. Şimdi arkadaşlar bakın bu şekilde yine maviye geçiyoruz. Bu sırayı beraber yapalım. Daha sonra kapatma işlemini de sizlere göstereceğim. 4 zincirimi yaptım, örgümü çevirdim. Mavi yaparken beyaz diğer tarafta kalıyor zaten. Hemen direkt alıyoruz. Önce yedili, daha sonra üçlüyü, ikisini birleştirdim. Aynı yuvada 2 trabzan. Arasına 3 zincir, aynı yuvaya 2 trabzan daha. Bir zincir, hemen diğerine geçtim. Sürekli aynı tekrar, beyazı da maviyi de yaparken aynı, sadece iplerin alma şekli değişiyor. Beyazda yaparken önce üçlüyü sonra yediliği alıyoruz. Mavide yaparken önce yediliği sonra üçlüyü alıyoruz. Çünkü bu şekilde değişiyor. Bakın beyazda yaparken bu şekilde değil. Beyazda yaparken önce üçlüyü sonra yediliği alıyoruz. 3 zincir. Ve bu sırayı da bitirdikten sonra kapatma işlemini de hemen yapalım. Kapatma işlemini yaptığınız sırada birinci renginizi koparabilirsiniz. Çünkü kapatmayı yapar. Gerçi hangi renkle isterseniz onunla da kapatabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Ben şimdi mavide kapatıyorum. Sıra başına geldim ve bitti. Modelinizi yaptınız. İstediğiniz ölçüye geldiniz. Kesme işlemine geçiyorsunuz arkadaşlar. Beraber kesme işlemini yapalım. Örgüme 1, 2, 3 zincirimi yaptım. Çevirdim. Yedili ve üçlüyü birleştiriyorum. Birleştirdim bu şekilde.
3 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 arasına 5 zincir. Ben 5 zincir çekiyorum. Elimin sıklığına göre 5 tane yeterli. İkiliyi birleştirdim. 3 tane sık iğne yaptım. 5 zincir, ikisini birleştirdim. 3 tane sık iğne birleştirme ile beraber 3 tane sık iğne. 5 zincir birleştirdim. 1 sık iğne, 2 sık iğne, 3 sık iğne. 5 zincir ve birleştirdim. Böylece modelinizi tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi büyük bir parça üzerinde deneyip geleceğim. Benim için yaklaşık 1 saat olacak. Sizin için saniyeler içinde olacak. Hemen geliyorum. Arkadaşlar modelimi bu şekilde bitirdim. Beyazla kapatabilirsiniz. Maviyle kapatabilirsiniz. Çift tarafını kullanabileceğimiz muhteşem bir örgü modeli oldu. Bebek battaniyelerinde çok güzel olur. Yumuşacık böyle puf puf. Dilediğiniz ölçüde yapabilirsiniz ve bu da küçük parçamı şöyle sizlere göstereyim. Ben bu parçaları biriktiriyorum, atmıyorum arkadaşlar. Bakın önceki modelimden de kalma. Özellikle aşağı yukarı aynı boyutlarda yapıyorum ve şimdi sizlere gösteriyorum. Genelde soruyorlar, yaptığınız parçaları ne yapıyorsunuz diye. Böyle ucundan göstermek istiyorum hemen. Yaptığım parçaları biriktiriyorum arkadaşlar. Biraz videomu yükselteyim. Bu videomda göstermek istedim. Bakın biriktiriyorum. Hepsini bu şekilde birleştirerek çok güzel bir battaniye yapıyorum. Bu battaniyeyi kendim için yapıyorum. İlerleyen zamanlarda nasip olursa inşallah altına astar dikip üzerime örtmek için. Yani bugüne kadar yaptığım bütün parçalarım bu şekilde duruyor. Hiçbirini de atmadım. Hepsini birleştirerek kendime kocaman bir battaniye yapacağım inşallah. Videomun sonuna geldim. Umarım sizler için de faydalı bir anlatım olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.